Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Cursor 2.0 ile beraber gelen yeniliklere göz atacağız. Her ne kadar çok deneyimlemesem de hikayeyi anladığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bu video kaydını başlattım bu manada. Bu arada şunu söyleyeyim. Arka arkaya aynı gün içinde bile güncelleme geldiği oldu. Sanırım birkaç tane çok kritik bug oldu feature'larda. Çünkü çok fazla şey duyurdular aynı versiyon içerisinde. Dolayısıyla arka arkaya güncellemeler geldi ve şu anda görece bayağı bir stabil halde. Bir önceki güncellemelerde işte planlama diye bir şey gelmişti buraya. Görece bu da bence büyük bir hareketti. Ama bununla ilgili video çekmedim sadece plan anlatmak için. Yeri gelmişken plandan biraz bahsedeyim. İşte bizim agent modumuz var. Yapay zekaya iş yaptırdığımız. Ask modumuz var. Yapay zeka ile tartışabildiğimiz, soru sorabildiğimiz modumuz. Yani kodumuza dokunmuyor. Şimdi de plan modu adında bir mod getirdiler buraya. Bu da şunu yapıyor. Siz yapmak istediğiniz şeyi söylüyorsunuz. Prompt olarak yazıyorsunuz. Yapay zeka sizden işte bir checklist oluşturuyor aslında. Geri bildirimler istiyor. Diyor ki işte bana database kullan demişsin ama MySQL mi kullanayım, PostgreSQL mi kullanayım falan böyle sorular soruyor size. Siz de A şıkkı, B şıkkı gibi tekrar prompt yazıyorsunuz. Bu şekilde iterasyonlar halinde bir Markdown dosyası oluşturuyor yapacağı konuyla ilgili Cursor. İşte Markdown dosyasına bakıyorsunuz diyelim ki okey tam istediğim gibi bir şey dosya. İsterseniz düzenleyebiliyorsunuz bu dosyayı. Sonrasında bunu build et dediğinizde başlıyor bunu o checklist'teki maddeleri yapmaya. Bence gayet güzel, gayet de güzel çalışıyor. Plan modu bence gayet başarılı olduğunu söyleyeyim yeri gelmişken. Önce şeyden başlayalım. Aksiyonu en şık gözüken mekanizmadan artık sesle beraber input verebileceğiz. Prompt yazabileceğiz. Bu gerçekten güzel oldu. Biraz sonra bu fonksiyona bakarız. Daha temelde değişen şey ise yukarıya agent modu ve editör modu şeklinde iki tane şey geldi. Layout geldi aslında. Fakat ben bu agent modunu sevmedim. Yani bir insan tutup da niye burada bu işi yapar çok emin değilim. Muhtemelen gelecekte buraya bayağı bir şey ekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Biz yine editör modundan muhtemelen şey yaparız, devam ederiz. Agent modu daha yalın gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde aslında şeyleri açıp kapatabiliyorsunuz. Sidebar'ı ya da sol taraftaki chat modunu kapatıp daha fokus bir şekilde aslında kullanabiliyorsunuz yapay zeka mekanizmasını. Ama biz yine burada kalalım. Bir prompt giriyorsunuz. Gelen üçüncü özellikten bahsediyorum. Bir prompt giriyorsunuz. Bunu birden fazla modele işletebiliyorsunuz. Ve bunları karşılaştırıp bir nevi A/B testi gibi siz bir prompt giriyorsunuz. Size diyelim ki buradan seçtiğiniz şey kadar, buradan seçtiğiniz çarpan kadar modelde bunu işleyip size cevaplar dönüyor. Siz hangisini seviyorsanız ya da kafanız hangisi yatıyorsa oradan devam edebiliyorsunuz. Burada şey bilmiyorum. Tabi bunların her bir tanesi maliyet aslında. Bizim kotamızdan gidiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu uygulama benim apostyle.com. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bir yenilik de şu. Tarayıcı modu diye bir mod geldi. Daha doğrusu şöyle. Nereden açılıyordu o? Mesela bak son güncellemede o gitti herhalde tarayıcı modu. Allah Allah. Çok ilginç. Şurada bir yerde browser seçeneği vardı. Nerede o? Onu kaldırdılar mı ya? Çok ilginç. Tamam şöyle yapalım. Browser'ı kaldırmışlar sanki ya. Çok ilginç ya. Şuralara tıklayalım. Yo. Browser modunu kaldırdılar mı bunlar? Yeni chat oluşturalım. Çok ilginç. E, abi yorgunluk çok büyük sıkıntı ya. Şurada kabak gibi gözüküyor ya da demin gözükmüyor muydu? Neyse emin olamadım. Browser Google Chrome'u da seçebiliyorsunuz. Kendi browser tabı var. Manage Tool diyorsunuz. Buradan nerede? Bak otomatik detect etmiş. Yani bilgisayarda yüklü olduğu için. Biraz sonra anlatacağım ne olduğunu. Şunu kapatalım. Buradan siz bunları yönetebiliyorsunuz tarayıcılarınızı. Şu browser moduna tıklayalım. Buradan başlayalım istiyorsanız. Diyelim ki buradan komut vererek de browser'ın içinde açabiliyorsunuz ama npm run dev diyelim. Uygulama bir ayağa kalksın. Şuradan olaya bir başlayalım. Kendi inline bir tane tarayıcısı var. Gördüğünüz gibi uygulamayı burada açabiliyorsunuz. Fakat buradaki güzellik şu. İşte eğitimler, günlük süreçler. Bildiğimiz tarayıcı burası. Şurada inspector kısmı var. Daha doğrusu select element, özür dilerim, inspector değil. Buradan bir element seçebiliyorsunuz. Ve bu seçtiğiniz element gördüğünüz gibi şey tarafına, chat tarafına iletilebiliyor.
Dolayısıyla ben şunu diyebiliyorum burada. Şunu kapatalım mesela. Şuna tıklayayım. İşte mesela şöyle yapalım. Seçtiğim yazıyı, hatta bunda sesli diyebiliyor muyum? Şunu silmem lazım galiba. Şöyle yapalım. Buradan dili de seçiyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Burada dil seçenekleri var. Ben Turkish'i seçtim. Tamam, dur. Silelim. Seçtiğim yazının altına ben Abdullah Uğraşkan, bunu cursor'la beraber otomatik olarak yaz bir şey işte. Uyduramadım. Durduruyorum. Geldim. Şuraya seçtim. Post ettim. Ama yanlış modda post ettim. Şunu durdurayım. Şuraya agent yapalım. Ben de default olarak soru sorma modu açık. Bunun sebeplerini geçtiğimiz videolarda söylemiştim. Hatta bu konuyla ilgili cumartesi günü bir sunum yapacağım. Yapay zekanın konu başlığını unuttum ya. Yapay zekanın şeyi, AI çağında AI çağında geliştirici olmak adına bir sunum yapacağım konuyla ilgili. Bu arada gördüğünüz gibi adam ilgili elementin adına gitti, dosyanın içerisini editledi. Şöyle bakalım zaten. Buralarda bir değişiklik yok. Ve buraya bu yazıyı yazdı. Bence gayet güzel oldu şu cursor meselesi, tarayıcı meselesi. Aynı şekilde Google Chrome'u da kullanabiliyorsunuz. Hatta burada Developer Tool bile var. Yani artık her şey iç içe yavaş yavaş geçiyor. Şu alt tarafı kapatayım, daha fazla şey görelim. Burada başka ne varmış? Burada screenshot alabiliyorsunuz. Sayfanın tamamını screenshot alıp şeye verebiliyorsunuz. Chat tarafına. Dolayısıyla daha detaylı şeyleri daha rahat anlatabiliyorsunuz. Burada copy current URL falan var. Şey de var bu arada. Mesela şöyle işler yaptırabiliyorsunuz. Mesela eğitimler, hatta navigate miydi acaba? Öyle bir şey var. Navigate eğitimler sayfası diyelim. Enter'a basalım. Hayır. Tabii yanlış yazdık. Prompt özürlü olduğum için. Hayır. Şöyle yapalım. Şunu durduralım. Hayır, yanlış. Browser'dan eğitimler sayfasına git diyelim mesela. Yani burayı tamamen aslında kullanabiliyor arkadaş. İşte ChatGPT Atlas'tan bahsetmiştik. Sayfasına gidiyorum. Şimdi şeyi buluyor buradan. Hangi sayfa olduğunu. Aslında yine o browser use meselesine tekabül ediyor. Bakalım gidebilecek mi? Tabii uzun sürüyor. Yani bizim anladığımız manada gitmiyor bu. Gördüğünüz gibi eğitimler sayfasına gitti. Vay, gitti ve otomatik şey aldı. Screenshot. Çok güzel. Muhtemelen şöyle şeyler demek için bu. Şu sayfaya git, şu sayfadaki şu şeyi şöyle düzelt, böyle düzelt. Kocaman bir prompt verip uzun işleri yaptırabiliyorsunuz. Bir sonraki adımı şey yapıyor, planlıyor ama gerek yok. Neyse, bunu da gördük. Şey meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle yeni bir tane sekme açalım. Şunu agent moduna alıyorum. Buradaki UX birazcık enteresan. İlkten burada hiçbir şey göremiyorsunuz. Üstüne gelince şu 1x, 2x muhabbeti çıkıyor. Şöyle yapalım. Şuraya 2x diyelim. Burada eğer modelleri ayrı da konfigür edebiliyorsunuz. İşte bir tanesi şu model olsun, bir tanesi bu model olsun. Ben şu ana kadar hep auto modunda kullandım şeyi, cursor'ı. Burada işte şu model çok iyi çalışıyor, bu model çok iyi çalışıyor diye insanlar paylaşıyor. Ben o yorum yapacak kadar AI kullanmıyor olabilirim. Çünkü insanlar sürekli sıfırdan bir şeyler yapıp bir şeyler deniyorlar. Ama burada dediğim gibi A/B testi gibi aslında biraz vakit ayırıp şey yapılabilir. Hangi model hangi işlerde daha iyi, daha kötü, onun farkındalığı yaratılabilir. Bu alt tarafta bu çalışacak olan şeyin nerede çalışacağını seçiyorsunuz sanırım. Neyse, uzatmayayım. Şuraya şey yazalım mesela. Ana sayfaya çok basit bir ne yapsın? Anket ekle. Tamam mı? Run diyorum. Şuraya birazcık şey yapalım. Şurayı da küçültelim. Düşünüyor şu anda. Niye şey yaptı? Tamam. Bakın burada şimdi iki tane şey var. Düğme var. Her ne kadar benim temadan dolayı çok belli olmasa da. İkisi de paralel olarak ilgili işlemi yapmaya çalışıyor. Bir yapsın bakalım. Neye benzeyecek? Becerebilecekler mi? İkisi de auto modda olduğu için cursor karar veriyor hangi modelin seçileceğine. Dediğim gibi siz burada customize edebiliyorsunuz. Bakın bir tane yapılacaklar listesi çıkarttı bu. Bu çıkartmadı mesela. Bu direkt başladı yapmaya. Bu daha mühendis gibi davrandı. Bu daha benim gibi davrandı. Patara kütere girsin bakalım. Bitirdi. Bu halde yapıyor. Yapsın bakalım. Bu yapa dursun. Şuradan şey yapalım. Apply diyelim mesela. Hızlı anket. Vay! Güzel oldu ha. Güzel. Bravo.
Fena olmadı. Burada iki şeyi karşılaştırmak için review mekanizması falan da var sanırım. Şimdi şuna gideceğim. Bitti mi diye. Bu hala yardırıyor. Neyse bitirsin be. Bitti. Şimdi bunu apply diyelim, görelim. Cancel diyeceğim. Niye? Bir dakika, şöyle yapmam lazım sanırım. Geldim. Geri aldım yaptıklarımı. Buraya geldim. Reapply diyelim. Bu da bu şekilde yaptı. Aslında bu da güzelmiş. Vay vay, güzel. Gördüğünüz gibi bunların hangisini kullanmak istiyorsanız buradan alt taraftan yazıp devam edebiliyorsunuz. Bunları karşılaştırmak da mümkün mü sanki ya bir yerlerden? Çok emin olamadım şu anda. Neyse, şimdi hiç bilmediğim yerlere dalıp da olayı dallandırıp budaklandırmayayım. Bu da böyle, şöyle söyleyeyim, bu şey modu için Git ile aynı dizinde olmanız gerekiyor. Şu anda öyle bir bug var. Belki de fixlemişlerdir, bilmiyorum. Eğer yani şöyle şey bulayım. Zaten ilk şöyle soru oluşturalım bir tane daha. Şuna agent diyelim. Şurası çıkmazsa anlayın ki Git'le aynı repozitörde, yani Git folder'ın olduğu klasörle aynı yerde değilsiniz demektir. Bu öyle bir bug var. Onu fixleyeceklerdi en son. Bilmiyorum ne oldu. Çünkü aradım bulamadım bayağı bir. Bu da böyle bir özellik. Aslında temelde duyurdukları özellikler bunlar. Ama dediğim gibi şu agent modu, mesela şuraya bir gidelim. Şurada da tarayıcıyı açabiliyor muyum acaba? İlla ki açılıyordur da acaba nasıl açılıyor? Neyse, beceremedim. Yani burası daha odaklı çalışmak için tasarlanmış. Öyle söyleyebiliriz. Şeyden biraz bahsetmek istiyorum ve bitirmek istiyorum hemen arkasından. Şöyle artıya tıklayalım. Şimdi biliyorsunuz burada şey de var. Ya buralar hep değişti yine ya. Neyse. Burada bir görev veriyorsunuz ve bu görevi background'da da yapabiliyor. Mesela orada şeyi bilmiyorum. Deneyenler varsa da yorum yaparsa çok sevinirim. Ben zaten bir şeyle uğraşıyorum. Sürekli bitip onu kontrol edip sonrasına geçmem lazım. Bu background'da yapılan işlerle benim yaptığım işler çakışmıyor mu? Bu birinci sorum. İkincisi, mental olarak onu yönetmek bana çok mümkün gelmiyor. Yani oradaki o özellik niye var, ne işe yarıyor, açıkçası çok fazla emin olamadım. Bu 2.0'la beraber gelmedi bu arada. Bayağı bir zaman önce gelmişti bu background şey meselesi, agent meselesi. Onu ben açıkçası hiç kullanmıyorum. Ben hep iterasyonlar halinde ilerliyorum dediğim gibi. Bu da böyle bir video olsun. Umarım faydalı olmuştur. Çok böyle dallı budaklı anlattım. Biraz yorgunum, bir de birazcık stresliyim. Yine videonun sonuna kaldı. Unuttuğum videonun ortalarında söylemeyi. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, kendi deneyimlerinizi paylaşırsanız, Cursor olabilir, bu diğer yapay zeka ile beraber uygulama geliştirme araçları olabilir. Tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ben de yeni şeyler öğrenmiş olurum. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.